Bu hayatta düzenli olarak yaptığınız ilginç şeyler var mı? Örneğin Salvador Dali eline bir tabak ve bir anahtar alarak sandalye oturuyordu. Ne zaman uykusu gelse anahtarı tabağın ortasına bırakıyordu ve bu şekilde uyumaya çalışıyor. Uyuduğundaysa anahtar düşüyordu ve haliyle uykuyla uyanıklık arasındaki süreci yakalayıp rüya benzeri bir durumu yaşayabileceğini düşünüyordu ve yaratıcılığın daha da artacağını hayal ediyordu. Richard Feynman ise karmaşık bilimsel problemleri çözebilmek için daha fazla odaklanması gerektiğinin farkındaydı ve bunun için o da eline bir tabak alıyordu ve tabağı çevirmeye çalışıyordu. Yani bilmiyorum ya bu adamların bir tabakla alıp veremedikleri var ya da gerçekten bu yöntemler işe yarıyor. Hemingway ise her sabah erken saatte bir daktilonun başına geçip yazılarını ayakta yazmayı tercih ediyordu. Filozof ve matematikçi Descartes ise derin düşüncelere dalabilmek için her sabah yataktan saatlerce çıkmayarak düşünerek vakit geçiriyordu. Hani sanki bu bizim için biraz daha kolay gibi. Bu konuda iddialı bir diğer isim ünlü gizem yazarı Agatha Christie. Yazılarına daha bir gizemli bir hava katabilmek için takma bir isimle bir otelde rezervasyon yaptırıyordu ve günlerce ortalıktan kayboluyordu. Benim hayatımda bu kadar yaptığım ilginç şeyler yok ama sizlerin varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu noktaya kadar anlatılan örneklerden aslında neyden bahsettiğimi az buçuk çıkarttınız. Hemen hemen herkesin hayatında düzenli olarak yaptığı bazı şeyler var. Bunlara rutin adını veriyoruz. En basit gündelik rutinlerimiz sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, yemek yemek, ellerimizi yıkamak gibi. Bizler birbirimizden çok farklı ve benzer insanlar olduğumuz gibi aynı şekilde de rutinlerimiz de bazen çok benzer veya birbirimizden çok farklı şekilde olabiliyor bu hayatta. Kimileri günlük egzersiz rutinlerine sahip, kimileri yürüyüş rutinlerine sahip veya güne kahve içerek başlamaları gerekiyor. Ya da uyku öncesinde veya uyandıktan sonra yapılan bir takım başka rutinlerimiz var. Peki niye rutinlerimiz var bu hayatta? Bu konudaki genel geçer görüşlerden bir tanesine göre beynimiz bizim her gün aktif bir durumda. Bu sebepten dolayı haliyle de bu aktifliğin bir bedeli olarak bir enerji yakıyor. Ve bizler ne zaman belli başlı davranışları her gün tekrarlarsak veya belli başlı etkinlikleri sık sık yapmaya başlarsak beynimiz bizim haliyle belli bir miktar enerji yakıyor ve bunu gören beynimizde yer alan bazal ganglionlarımız haliyle bu enerji yakımını birazcık düşürmek ve enerjiden tasarruf yapıp bu enerjiyi de daha yüksek beyin fonksiyonlarına kullanmak için bizim davranışlarımızı kodlamaya başlıyor. Ve bunlar zamanla bir rutin haline geliyor. Çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar hayatımızın hemen hemen her döneminde belli başlı rutinlere sahip olabiliyoruz. Beklenmedik ve karma karışıklıklarla dolu olan bu yaşamda rutinlere sahip olduğumuzda bir noktadan istikrarlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz ve bu bizde bir güven duygusu oluşturarak kontrol hissiyatımızı geliştiriyor ve sorumluluk alma becerimizi arttırıyor. Ve rutinlerimiz sayesinde ilerleme kaydetmemiz bizim başarı duygumuzu beslerken aynı zamanda benliğimize olumlu katkıları oluyor. Hayatımızda bir düzen ve öngörülebilirlik sağlayan rutinlerimiz sayesinde bizler zamanlarımızı daha iyi yönetiyoruz ve haliyle yapmamız gereken sorumluluklardan daha fazla verimler almaya başlıyoruz. Peki rutin oluşturmanın bir formülü var mı? Bu konuda yapılan çalışmalara bir göz attığımızda aslında sınırsız kaynağa ulaşabilirsiniz. Milyon dolarlık sabah rutini, 5 dakikada verimli bir gün, milyarderlerin rutini, bunu yaparsanız hayatınız değişir gibi formülleştirerekten bize sunulan birçok rutin mevcut. Ve bunları bir kenara bıraksak, bilimsel yayınlara yönelsek bile bazen alanından uzman kişilerin bizlere sunduğu rutinler bile bizler için çok uygun olmayabiliyor. Ve bu konuda bizlerin herkesin hayatının ve gerçekliğinin birbirinden farklı olduğunu göz önünde bulunduraraktan kendi rutinimizi ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Aslında belki de dışarılarda bir yerlerde rutin aramaktansa ilk kendimizden başlamamız gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Bu yeni rutinimiz ile neyi amaçlıyoruz? Bu amaçladığımız şey için düzenli olarak belli aralıklarla bir şeyler yapabilir miyiz? Bunlar neler olabilir? Hangi sıklıkta olabilir? Gibi ana hatları oluşturan sorulara cevap verdiğimizde zaten rutinlerimiz kendiliğinden şekillenmeye başlıyor. Ve bu oluşturmaya başladığımız rutinlerimiz istediğimiz bir noktaya ilerleme konusunda bize yardımcı olurken aynı zamanda hayallerimiz konusunda da ilerleme kaydetmemize yardımcı oluyor. Ya da uzun vadeli hedeflerimiz için oluşturduğumuz rutinlerimiz bir kenara bize böyle daha gündelik amacımıza hizmet eden, bizi kendimizle vakit geçirmemizi sağlayan ve daha iyi hissetmemize yardımcı olan gündelik rutinlerimiz bile olabilir. Aşırı kuralcı, katı rutinlere sahip olmak da hayatımızı güzelleştirmekten ziyade bizden birçok şey alıp
alıp götürebilir ve aynı zamanda birçok rutine sahip olmak da hayatı kaçırmamıza yol açabilir. Bu sebeple oluşturacağımız rutinler arasında ve hayatımız arasında bir denge oluşturmak çok önemli ve yeri geldiğinde de bazen rutinsiz birazcık boşluklarımızın olması bizler için iyi olabilir. Bu konudaki fikirlerinizi bahsetmeyi unutmayın.